1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Kafaları allak bullak edecek. Ne dinledik kardeşla biz dedirtecek. İnsanı kendinden şüpheye düşürecek bir bölümle karşınızda. Artık hepinizin bildiği üzere amansız bir bira müptelası olan bendeniz başka bazı müptelalıklara da sahibim. Söyleme sahip cara, bir de mesela yazı çizi işleri de bir çeşit müptelalık gibidir bende. Cümlemizin sağlığını çok önemseyen, sağ ve salim kalmamız için özümüzden çok çırpınan dünya devletleri ve tabii ki bizim de yüce devletimizin bağımlılık yapıcı maddeler sınıfında niteledikleri dışında da pek çok müptelalığa sahip olduğunu biliyoruz insancıkların. Bırakın yasal düzenlemeler, talimatlar, yönetmelikler, yönergeler evrenini, pek sevgili doktorlarımızın çıkmak için tomar tomar para saydıkları söylenen sabah programları ve sağlıklı yaşam temalı bloglar evrenine falan baktığımızda da türlü türlü müptelalıkla cebelleştiğimizi görebiliyoruz yani. 31 ve porno müptelalığından şeker, çikolata ve tıkınma bağımlılığına, bilhassa beynimizdeki dopamin denilen maddenin marifetiyle türlü çeşit bağımlılık geliştirmeye çok yatkın olduğumuz söyleniyor. Doğrudur da. Bir şeylere müptela olmayanımız, hayatının kontrolünü bu bağımlılıklara teslim etmeden yaşayabilenimiz var mıdır bilmem. Bağımlılıklarımızın peşinde rüzgarda savrulan kuru yaprak misali uçuşarak yaşamımızı geçirirken bir yandan da insan olmanın alameti farikası olarak eşsiz bir özgür iradeye sahip olduğumuza inanırız. Ben de öyleyim. Sorsan özgür irademle sigarayı istediğim anda bırakabilir. Eğer irademi ortaya koyacak olsa bir ayı bile bir daha ağzıma değdirmemecesine bırakabilirim. Peki hakikat böyleyse nerede dopamin, nerede içgüdü, nerede evreni sayılarla kodlamamıza elveren o şıkır şıkır nedensellik, nerede kaza, nerede kader, nerede alemlerin Rabbi? Evet, bugünkü konumuz özgür irade. İnsanlık tarihinin minyatür bir örneğine benzettiğim hayatımın ilk yıllarından beri aklımı kurcalayıp duran konulardan biridir ki bu hakikaten tarih boyunca haklı olarak kurcalanıp durmuş. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde kaza ve kader anlatılırken madem kaderimiz baştan yazılı, o zaman günahla sevapla nasıl sınanabiliriz? Zaten ne halt edeceğimiz başından belli diye düşünür. Bu konudaki kaçamak açıklamaları da asla tatmin edici bulmazdım mesela. Aslında burada yapılan açıklamaların da geçen haftaki teodise yani Tanrı'nın kötülüğü problemi üzerinden geliştiğini ben de sonradan öğrendim. Aslında insanın özgür iradesini onca vurgulayan tek tanrılı dinler geleneği Agustinus abinin teodisesinde Tanrı'nın kötülüğü neden ortadan kaldırmadığı sorusuna özgür iradeyi öne sürerek verdiği karşılıkla bayağı bir ilgili. Neyse bunları geçen bölüm uzun uzadıya konuşmuştuk zaten. Şimdi bu özgür irade meselesi öyle bir iki ucu boklu değnek ki yekten özgür iradedir belirleyici desen başka türlü problemler çıkıyor. Yok efendim bizim özgür irademiz falan kaderimizde ne yazılıysa ya da mesela doğa kanunları nasıl emrediyorsa öyle yaşıyoruz desem başka arızalar beliriyor. Aslında felsefede iş sonradan dallanıp budaklansa da bu soruya cevap verenler 3 kampa ayrılmış gibi görünüyor. Kimisi diyor ki doğadaki her şey gibi insan yaşamı da katı bir nedensellikle belirlenmiştir. Ve aslında özgür irade dediğimiz şey de bir illüzyondan ibarettir. Döner tezgahının sıcağı yüzümüzü yalarken soğan dostsun mu abim diyen ustaya cevap verdiğimizde özgür irademizle bir karar verdiğimiz yanılgısına kapılırız ama o karar aslında farkında olmadığımız başka faktörler tarafından belirlenmiştir gibi. Şimdi meseleye bu açıdan bakacak olursak ki mesela son zamanlarda ortamlarda bayağı bir popülerlik kazanan Spinoza falan da bu kamptandır aslında. Kararlarından ötürü kimseyi yargılayamayacağımız sonucu çıkıyor ortaya ve aslında sorumluluk, cezai ehliyet falan gibi kimi konseptlerde yalan oluyor. Ve işin ilginç taraflarından biri de şu ki, bilimsel düşüncenin temellerinden biri olan nedensellik,
böyle uç bir noktada ele alındığında amansız bir rekabet içinde olduğu düşünülen dinsellik ve kader gibi bir konseptle de barışıyor. Canım ülkemizde mapise düşen herkesin kendine yakıştırdığı kader mahkumu nitelemesi de bir söz oyunu olmaktan çıkıp gerçek bir anlama kavuşuyor bu bakış açısı sayesinde. Çünkü özgür irade yoksa bir anlamda suç işlemeye kodlandığı için suç işlemiştir. Affedersiniz, sapıklar, kanlı katiller, gafticiler, alocular vesaire de. Kimse de benim birama sigarama karışamaz ya, bunları bırak diyemez misal bana. Çünkü bırakıp bırakmamak elimde olan, benim belirleyebileceğim bir şey değildir. Şimdi bir de meseleye diğer tarafından bakalım. Katı bir şekilde insanın bağımsız, özgür irade sahibi ve bu özgür irade ile her şeyi belirlemeye muktedir varlıklar olduğunu söyleyen görüşe. O zaman da mesela en basitinden fiziksel zorunluluklar giriyor devreye. Ben gayrı sıçmamaya karar verdim diyemezsin mesela. Demeye dersin de göt seni dinlemez, yani nafile. Ya da hayatının bombok olmasını 31'e bağlayıp bundan sonra belimdeki döl durduğu yerde dursun, hiçbir yere asla çıkıp gitmesin diyemezsin. 31'i kessen gece rüyalanır, kamyonu devirirsin erli geçti bir vakitte. Bak mesela rüyalanma da böyle bir şey. Onun üzerinde de kontrolümüz yok iradi bir şekilde. Yani aslında nedenselliği tamamen dışlayıp saf özgür irade sahibiyiz demenin ta en başından hiç iler tutar yanı yok zaten. Tabii bir de bunların yanında üçüncü bir yol olarak ikisi de bir arada olabilir kardeşimciler çıkmış. Yani kendi kendimize hiçbir etkiye maruz kalmadan aldığımız kararlarda özgür irade sahibiyiz ama özgür irade sahibi olamadığımız, kendimizi tamamen nedenselliğin kollarına bıraktığımız durumlar da vardır gibisine. Ama işte orada da özellikle o katı nedensellikçilerin biraz da mistik bir havaya bürünmüş nedenleri girer devreye. Tüm evren neden sonuç zincirleriyle birbirine bağlanmışken herhangi bir şeyin nedeninin hiçbir etkiye bağlı olmadan ben olarak açıklanması olmaz görünür bunlara. Nafizeyi hiçbir etki altında kalmadan tamamen hür irademle telli duvaklı gelin edip nikahıma aldım deseniz, sen kim köpeksin ki diye gülerler bunlar adama. Hele şimdi bu sinir bilim minir bilim işleri çıktı. Dopamini mopamini geçtik, nöronlar belirliyor diyor adamlar. Senin haberin yok. Sen oh da nafizemin finike portakalı gibi memeleri, Napolyon kirazı gibi dudakları, ne de güzel seçmişim, yemem mi ben bunları derken nöronlar yarrağımı sen seçtin diye taşak geçiyorlar sizinle diyorlar. Neyse, bilemeyeceğim. Allah razı olsun, bu alt-right çıktı da bilimselcilere karşı falan biraz başımız dik. Dünya da düz, korona da yok falan filan gibilerden çıkışlarla biraz kendilerini rezil etseler de en azından biz bilimden geliyoruz kardeşim diyen herkesin lafına sorgusuz sualsiz iman edip itaat etmemek gerektiğini, bunların adamın nöronların elinde maskara edip de özgür irade falan hak getire, güdülü koyun gibi bir hale getirebileceklerini ayıktırıyorlar adamı. Ama ne bileyim, benim kafam biraz karışık. O son orta yolcular gibi de bakamıyorum meseleye ama özgür irade sahibi beni abartmakta da var bir mallık. Embesil gibi dünya ve hayat üzerinde hiçbir etki sahibi olmayan insan anlatısında da var bir katakulli gibi geliyor. Bir karar verdiğinizde, baklava yerine keşkül yemeyi tercih ettiğinizde, mesela bundan böyle bir düşünün. Buna ben özgür irademle mi karar verdim gerçekten? Yoksa başka faktörler, kader ya da doğa yasaları, nöronlar mı verdi bu kararı da ben mi kendimi kandırıyorum? Ara ara düşünün bunları. İşte siz de felsefe yaptınız. Neden? Çünkü herkes yapabilir. Fazla da düşünmeyin ama. Bazen de dayak buldum kaçayım, yemek buldum yiyeyim deyin geçin. Zira böyle gelmiş böyle gider. Özgür iradeli müptelalarız hepimiz. Haftaya görüşmek üzere.